Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Bugün As-Dev konuşacağız. İkinci sezon bomba gibi başladı. Reytingler öyle olmasa da hikaye bazında biz tam incelemeyi bıraktığımız bölümlerden itibaren dizi uçuşa geçmişti. Biz incelemezsek düzeliyor galiba diziler. YouTube yorumlarında biri bize sürekli aile inceleyin. Aile yap. Aile yap falan diyor adam. Tamam, yapıyoruz, zaten yapacağımızı söylemiştik. Yapıyoruz, evet. Evet, gerçekten sürekli bir talep vardı aile dizisiyle alakalı. Biz de dediğin gibi ilk birkaç bölüm diziyi incelemiştik. Daha sonrasında diziyi incelememe kararı aldık. Çünkü hikaye gidişatı pek iyi gözükmüyordu. Ama hikaye açıldıkça açıldı ve çok başka noktalara geldi. Özellikle ikinci sezonda bu 3 bölüm. Yani dizi uçtu. Dizi gerçekten başka bir kulvara gitti. Fakat tek sıkıntısı dizinin reytingleri. Salı günü Yabani dizisi karşısında çok büyük kayıplara uğradı dizi. Özellikle AB'de düştü reytingleri. Fakat hala AB ve ABC1'de gün ikincisi. Abi ikinci sezon nasıl başladı? Beğendin mi? Çok hareketli başladı, bol entrikalı başladı ve özellikle Dev'in karakteri üzerinden acayip hikayeler anlatmaya başlandı. Bir de tabii Cihan'ın da olayları öğrenmesinden sonra, işte ben soykan mıyım değil miyim muhabbetini öğrenmesinden sonra bu tarafa geçmesi, Selin Şekerci'nin canlandırdığı karakterin diziye dahil olmasıyla birlikte dizi tempo ve kalite açısından arttı. Bunu 3 bölümdür de görüyoruz gerçekten. İyi de başladı. Ailenin tek sıkıntısı neydi biliyor musun? İlk başlarda çok yavaş açıldığı için kendisine acayip bir fan kitlesi kazandıramadı. O yüzden bence biraz böyle bir düşüşü var. Çünkü çok güzel fragmanlarda yapmışlardı, işte oysa aşktır bizi birleştiren falan diyordu. David onun tam tersini söylüyordu aslında dediğinin. Urla'da çekimler falan vardı. Yine bir düğün sahnesi vardı ilk sezondakine benzer şekilde. Aslında senaristin hiçbir şey hemen unutmadığı ve geçmiş bölümlerden de çok güzel emareler bıraktığı bir hikaye izliyorduk biz. Şöyle işte tek sıkıntısı ilk açılışta çok fazla kitleyi eline alamamış olması. Yoksa aile gerçekten haberdar olunduğunda beğenebileceğiniz bir dizi. Şu taktiği yapabilirsiniz ilk sezonu izlemediyseniz. Özel bölümü var YouTube'da veya Show TV'nin kendi sayfasında ailenin. İlk sezon 13 bölümdü. İlk sezonun aslında en önemli olaylarının özet şeklinde bize paket halinde sunulduğu bir kısmı var. Bunu bazı diziler yapıyor. Direkt onu izleyip tek ikinci sezona başlayabilirsiniz 14, 15, 16 diye. Daha mantıklı olur. Çünkü ilk sezon 7. bölümden sonra falan açılıyor. Nerede açılıyor? Babasının Aslan'a bıraktığı notu. Aslan'ın açıp birini öldürdükten sonra asla benim gibi olma, hani birini öldürme, katil olma tarzındaki notunu okumasıyla aslında hikaye açılıyor bir noktada. Diğer karakterlerle çatışmalar daha fazla artıyor. İlyas Koruzade'nin gelişiyle de bir noktada pik yapıyor dizi. Ve bu sezonda tabii ki de bir Türk dizi klasiği olarak vurulan adamlar ölmez şeyini görmüş olduk. Bence iyi ki de ölmemişler çünkü Necdet İşler'in karakteri Cihan'ın o aileye dahil olması aşkla birlikte çok acayip bir noktaya getirecek bence çatışmaları. Serenay'la Kıvanç'ın uyumu herhalde son dönemlerde izlediğimiz en iyi dizi çifti uyumlarından biri olabilir. İki manyak karakter. Ya iki manyak karakter yazım konusunda da bence çok başarılılar. Oyuncular da bundan çok keyif alıyorlar. Özellikle yani Serenay yok cam kırıyor, kapı kırıyor, baltayla bir şeyler yapıyor falan. İşte gidip sonra düğünde oynuyorlar. Yine bir toksik ilişki var aralarında, bir geçimsizlik falan ama aşk var aralarında büyük bir. Çok keyif aldıklarını düşünüyorum. Mavi reklamı gibi çift diyorduk ya ilk sezon. Zaten Mavi'de 100. yılı özelde birlikte bir oynamışlar reklamda da. Markalar zaten bunu ajanslarla birlikte değerlendirerek en uygun çiftleri bulup reklam çekimleri yaparlar. Ailede de zaten en top seviyedeki oyuncuların bu kadar uyumlu olabileceğini ben düşünmüyordum açıkçası. Kavga sonrası tekrar birbirlerine olan aşkını seyirciye hissettirmeleri bence çok önemli. Ya ikisi çok mu inanılmaz oynuyor? Hayır. Ama uyum çok iyi. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Diğer ekibinin sıkıntısı bu çifti inanılmaz parlatamadı. Ben çok sosyal medyada karşılaşamadım bu tarz paylaşımlara. Bilemiyorum, çok fazla bir kamuoyunda yankı uyandıracak sahnelere imza atamadılar. Aslında çok iyi sahneler var bence. Canan Ergüder'in oynadığı karakterden çok güzel diyaloglar çıkıyor. Her bölüm birkaç tane çok flash sahne var ama hiç ben sosyal medyada yer ettiğini görmüyorum açıkçası. Ve ailede ben çok seviyorum. Bir aksiyon bir başlıyor. Herkes o olayın içerisinde bir şekilde dahil. Akıyor yani. Zincirleme reaksiyon var. Aksiyonu o konuda çok iyi başarıyorlar. Dram kısmında da Necdet İşler'in bence ayrı bir şekilde o aileye dahil olması, Koruzadelere dahil olması ve kendisinin de acısı olması ve iki aile arasında kalacak olması çok iyi olmuş Cihan karakterinin. Zaten biz ilk bölüm incelemesinde bunu konuşmuştuk. Necdet İşler'in karakterinin aileden ayrılacağını, Aslan karakterinin karşısına geçeceğini, çok doğru bir hamleyle oraya güzel bir rekabet, abi kardeş rekabeti koydular. Bu çok başarılı. Ayrıca amcaları da çok kötü bir karakter aslına baktığımızda. Anneleri de çok kötü bir karakter. Herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışıyor. Bu hikayenin sonu çok flash ölümler falan izleyebiliriz daha sonuna gitmeden önce bile, ki bu ikinci bölümde de çok
flash bir öldürme sahnesi de görmüştük. Yani çünkü Tolga karakteri 15 bölümdür sürekli hikayenin içinde, sürekli ilerliyor. İşte katakulliler var. Dernek tarafından para kaçırmalar, işte İlyas Koruzade'nin tarafına geçmeleri falan derken bir anda inşaattan atılıp öldürülmesi, ki bölüm sonunda da öldürülmedi. Dizinin ortasında, bölüm ortasında öldürüldü. Çok şaşırttı. Paralar içerisinde bir de ölmesi çok iyi bir mizansendi. Hani Cihan da diyordu ya, parayı çok severdi rahmetli falan. Kendi atmamış gibi. Çok enteresandı. Dizi şaşırtmayı başarıyor. Bir de tabii Devin eve tekrar geri döndü. Evet ama tabii ki de Aslan için geri dönmedi. İşte çocuklar için geri döndü. Babasız kaldı çocuklar baktığımızda. Evet. Annesi de içeride tabii ki. Onlar için döndü. Yüzüğü Aslan'a tekrar geri verdiği kısım çok cool'du ya. Hani basın açıklamasında veriyor böyle. Aslan takıyor, bir de alttan kağıt veriyor. Kağıdı okuyor falan. Yani bayağı hani racon nasıl kesilir ve yaratıcı bir şekilde bir sahne nasıl yazılır bize gösterdi. O yemek masası gerçekten çok dinamik, başka dizilerdeki yemek masalarına nazaran. Peki son olarak şunu soracağım abi. Bildiğin üzere zaten bu dizi bu sezon bitecek. Evet, Mart-Nisan gibi bitecek. O zamanlarda başlamıştı zaten. Tabii şimdi bu kadar bütçeli hem de çok fazla teklif gelen, işleri de çok yoğun olan kastı bir arada tutmak çok kolay değil. Ama zaten proje başında da herkes bunu bilerek yola çıktı. Tadında olmuş olur. Bu arada devam da edebilir aslında hikaye şeyi ama anlaşma böyleydi. Mantıklı, tek sezon olsun. Hani içeride formülü yapacaklar herhalde bu diziye de. Alacaklarını alırlar bence. Yarısı falan kaldı herhalde. 15 bölüm kaldı nereden baksak finale. Şimdi yeni karakter eklemeleri ben çok beklemiyorum bu bölümlerde, uzun süreli kalacak. Çünkü zaten halihazırda güzel bir çatışma var. Şimdi aradaki hep böyle bir farklı işbirlikleri bizim olayımıza tetikleyecektir. Bu Cihan'la Aslan'ın kardeşlik mevzuları, birbirleriyle ne kadar mücadele etseler de birbirine en çok zarar verip aslında belki de birbirlerini kurtaracak mevzuya gelebilirler finale doğru. Hani amcalarıyla belki ya da İlyas Koruzade ile belki bir noktada çatışmaya girebilirler. Burada Cihan aşkıyla eski ailesi arasında kalabilir, bir tercih yapar ve belki Aslanları seçer, bilemiyoruz. Devin de çok iyi bir faktör çünkü Devin hem Aslan'a da yakın ya da uzak olabiliyor. Cihan'a da daha böyle bir bağı var, terapi şeylerini gizli belki görebiliriz. Aslan'ın annesi de çok acayip bir karakter. Elinden birçok şey alındı, kayyum falan atandı onun derneğine. Onun da ne yapacağı hiç belli olmaz. Kendilerini korumaları bir noktada gerekecek ama çok büyük çatışmalar var yani dizide. İbo var, İbrahim var. Zaten İbrahim var, onun da aileyi ele geçirmek istediğini ve ana kişi olmak istediğini biliyoruz. Aslan'la burada çatışmaları olacak baktığımızda. Bir de karşımızda İlyas Koruzade var. Yani bir de o da var. Çok gayet yeterli bence. Zaten ilk sezonda İlyas Koruzade bence çok daha önce gelmeliydi. Tek sıkıntı oydu. Bu dizi bu reytingleri hak ediyor mu? Çok daha fazlasını hak ediyor. İlk defa bir diziye belki böyle diyorum. Bu dizinin incelemelerine devam edecek miyiz peki? Bu dizinin incelemelerine bölüm değil de 2-3 bölümde bir devam edebiliriz ya da 3-4 bölümde bir devam edebiliriz. Öyle düşünüyorum. Aile yap tarzı yorumlar daha fazla gelirse daha bakarız tabii birazcık izlenmelere göre ve izleyicilerin isteklerine göre. Görüşleriniz bizim için çok önemli. Hem aileyle ilgili düşüncelerinizi hem de izleyip yorumlamamızı istediğiniz dizi ve filmleri bize belirtebilirsiniz aşağıda. Daha çok yerli işlere bakıyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videoyu her zamanki gibi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle beğenileriniz bize çok iyi geliyor. Görüşmek üzere.